Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi baktüs şal yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Baktüs şal deseni yaklaşık 2 metre uzunluğunda yaptım arkadaşlar. Sizler tercihinize bağlı olarak farklı ölçülerde yapabilirsiniz. Ve şalın yapılışında kullanacağım ipin markası Nako Vals batik ip arkadaşlar. Şu şekilde bilgilerini de göstereyim. Aynı rengi kullanarak örmek isteyen arkadaşlar için renk ve lot numarası. Tığ numarası olarak ise 3 milimetre ile şalı öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden şalın yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna 5 adet zincir yaparak başlayalım. Ve birinci zincirin içerisinden kaydırma yaparak küçük bir halka oluşturalım. 3 adet zincir, halkanın içerisine 4 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğun içerisine tekrar ikili trabzan, 4 zincir, deseni çeviriyorum. İlk boşluğun içerisine ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğun içerisine tekrar ikili trabzan, 3 zincir, deseni çeviriyorum. İlk V boşluğunun içerisine 4 tane ikili trabzan, bir zincir, sonraki V boşluğuna 4 trabzan, bir zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 4 zincir, deseni çeviriyorum. 2 sırada bir desen kendisini tekrar edecek. Sıranın birinde bu şekilde V'ler oluştururken diğer sırada yan yana trabzanlar yapacağız. Ve ilk görmüş olduğumuz V boşluğundan daima artırmaları yapacağımız için bir tane ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Her V boşluklarını oluştururken sıranın başında bu işlemi tekrar edeceğiz. Hiç zincir yapmadan 2 trabzan grubu ortasındaki boşluğa ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 3 zincir, tekrar deseni çeviriyorum. İlk V boşluğuna 4 trabzan, bir zincir, sonraki V boşluğuna 4 trabzan,
ve her trabzan grubu arasında mutlaka bir adet zincir yapacağız. Bir zincir, son boşluğun içerisine 4 trabzan, bir zincir, artırma yapacağımız için aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Bakın buradaki trabzan sayımızı 1 ile başladık. 2 adet trabzan grubu yaptık ve son boşluğa tekrar bir zincir ile V oluşturduk. Diğer üst sırada ise yan yana 3 tane trabzan grubu ve son boşluğun içerisine de bir zincir ile ikili trabzan yaptık. 4 zincir, deseni çeviriyorum. Sadece V'leri yaparken dönüşte 4 zincir yapıyoruz. İlk boşluğun içerisine ikili trabzan, artırma yapacağımız için tekrar V oluşturacağız. 3 zincir ile aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, hiç zincir yapmadan 2 trabzan grubu ortasına V yapalım. Tekrar zincir yapmadan 2 trabzan arasındaki boşluğa V yapacağız. Üç zincir. Tekrar deseni çeviriyorum. Ve her V boşluğunun içerisine aralarında bir zincir ile 4 tane trabzan yapalım. Ve son 4 trabzanı yaptıktan sonra bir zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Desen sağ taraftan ve sol taraftan artmaya başladı. 4 zincir. Tekrar deseni çeviriyorum ve buradaki V dikişlerini yapacağız. Önce ikili trabzan, 3 zincir ile aynı boşluğun içerisine ikili trabzan ve tüm bir zincir boşluklarının içerisine aralarında zincir yapmadan yeni V'ler oluşturalım. Üç zincir, deseni çeviriyorum. Her V boşluğunun içerisine 4 tane trabzan yapacağız. Her trabzan grubu arasında da bir zincir yapmayı unutmayalım.
Trabzanları yaptıktan sonra bir zincir ile son boşluğun içerisine ikili trabzan yaparak sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Ve iki sırada bir desen kendisini tekrar ederek yukarıya doğru yükselmeye devam edecek. İsterseniz şu şekilde ekran görüntüsü de alabilirsiniz. İstediğiniz şal uzunluğu ve genişliği olana kadar aynı işlemleri tekrar ederek şalınızı yükseltmeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, baktüs şalda istediğim uzunluk ve genişlik olana kadar bu şekilde ördüm ben ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir adet zincir yaparak ipi burada kopardım. Şu şekilde göstereyim. Uzun kenar. En son bitirmiş olduğumuz sıra ve burası da desene başlamış olduğumuz nokta. Ben 2 tane kamera arkasında püskül yaptım arkadaşlar. Bu püskülü ilk deseni başlamış olduğumuz yer içerisinden bağlayacağım. Bir de deseni bitirmiş olduğumuz noktadaki trabzanların arasından bu iki püskülü bağlayacağım. Sizler farklı süsleme aparatları da kullanabilirsiniz. Böylelikle şalımızın tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.